markası. RKS Freca. RKS Freca. arkadaşlar daha doğrusunu söylüyor, ben şimdi tam söyleyemedim. Şöyle şase kablosu falan gibi bir şey takmıştım. Buna varyatör bakımı yapacağız. Arkadaş Tekirdağ'dan geldi. Evet. Şöyle bir şase kablosu yapmıştım. Değişik bir sistem. Oldu. Kapağı söküyorum. Sen daha önce kapağı açtın değil mi? Kendim öyle sadece varyatonu görme amaçlı açtım. Ne var ne yok diye bakayım. Aynen öyle. Hani nasıl bir malzemedir diye. Meraktan öyle. Biz de ilk defa açtık. Daha önce hiç bakım yapılmadı, dediğim gibi 9000'de şu anda. Ben de motoru ilk defa açıyorum. Bakalım nasıl bir şey varmış. Hem de yeni bir motor olduğu için çekiyoruz. Arada çok PCX geliyordu, onları çekmiyorum şu anda çünkü hep aynı şeyleri yüklemek istemiyorum. Bayağı 2-3 gündür video yüklemiyorum. Nedeni işte farklı içerikler bulamadım. Evet. Farklı içerikler bulduğum zaman böyle çekeceğiz. Kapağı aldık. Güzel bir varyatör. Yani şu devrajın büyük olması güzel. Evet usta. Bayağı batmış ama değil mi? İçi böyle. Burada bir tane rumman takmışlar. Denge rummanı. Gelelim buraya. Burası 22, burası 19 gibi duruyor. Ondan dedim. Evet 22. Bak bu 19 gibi 10 gibi. Soğumuş mu ustam yavaştan peki? Sıcak daha mı? 17 olmuyor mu? 18 mi diyelim? 18 olacak mı? Vallahi 18. 18. Buraya 21 diyelim bakalım. Şöyle bakayım. 18 22. Değişik bir sonu sistemi. Burası 18. Ön taraf 22 mi yani? Aynen. 18'e 22. Evet. Genelde 19 olur da onda 18. Ya daha önce o sökülmemiş herhalde değil mi? Hayır hiç. İlk defa. Zaten şu işaret koymuşlar. Arkadaşlar Tekirdağ'dan geldik. Ya bu ara çok geliyor Tekirdağ, Çanakkale çok gelen var ya. Doğrudur usta. Yani PCX varyatörleri gibi sanki. Aynı ölçülerde gibi. Bakacağız onlara. Elimde PCX varyatörü var, onunla bir kıyaslayacağım. Burası 18. Bayağı pislenmiş. 9000'de oldu ustam onlar. Bura? Evet. Bayağı pislik var. Böyle alalım. Devraj sistemi kocaman. Vay be, buraya 46 herhalde ya da 41. Devraj sistemi çok iyi. Kaliteli duruyor. Evet, kocaman. Kayışı düz takmışlar çok şükür. Ne demiş? 860 23'e 4. Farklı bir kayış sistemi. Kayışta sıkıntı yok ustam. Hani değişmesi falan Bakalım. herhalde sağlam gibidir yani. Kayış canavar. Sıkıntı yok. Tamam. Yok, tamam. Şöyle. Kayışımız sıkıntı yok. Noktalara falan bakalım. Bunlar 13 grammış ustam araştırdığım kadarıyla. Ben 14 gram aldım bandonun. İyi mi bilmiyorum, bundan mı iyi, bunlar mı iyi? Şöyle diyeyim sana,
Honda ile aynı. Ne oluyor lan? Şuraya düştü. Şeyleri mi? Bagaları mı? Yani şunlar biraz farklı gibi de. Magalar aynı 20-15 herhalde. Dur bakalım. Tabii 20 çarpı 15 13 gram orijinalleri. 13 gram Tabii mı? 13 grammış. Motorun giderken bağırıyor mu? İşte hani eski çevirdiğim gazın performansını vermemeye başladı. Mesela atıyorum 8000 Motor biraz devirde fazla devirle gidiyor mu? fazla devirde gidiyor aynen. Ona bir 15 gram baga takarsak daha iyi olur. 14 aldım ben. 14 mu aldın? 14 Hangi aldım. markanın? Bando. Tamam. Bug aldım. Ya en ideali bunun için 14'müş diye araştırdım ustam da bilmiyorum yurt dışı bazı şeyleri izledim. Ya 15 takarsan daha iyi olur söyleyeyim sana. Bayağı istemiş zaten. Buna Dio bagası takarsan süper olur. 14 etki eder tabi de 15 daha fazla etki eder çünkü 13 gram böyle motor için çok hafif. Ne bileyim kalkışı da iyi. Yalnız şurada bir boşluk gördüm ama fena değil. Şuna da bakalım. Çok batmış. Bu bagalar çok hafif, aşırı hafif. Ne bileyim orijinali yani. Kaydırıcıların da bayağı bomlaşmış. Honda'nın kaydırıcıların bir değil. Deneyelim ustam daha iyi olacaksa yapalım. Orijinal Honda'nın kaydırıcıları. Yani kaydırıcılar tutarsa senin dediğin gibi yapalım. Çıkma bir tane deneyelim. Olursa. Yani biraz esnemiş olabilir çünkü benimkiler. Honda'nın kaydırıcısı bakalım olacak mı? Farklı bir tasarım yapmışlar ki uymasın. Uymuyor değil mi ustam? Yok. Honda uymuyor. Evet. Burayı biraz kalın yapmışlar. Tahmin ettiğim gibi. Bagasına bakalım. Şöyle. Honda'nın bagası. Gerçi ölçüp bakacağım ben şimdi de. Evet. Honda'nın bagası oluyor. Hiç boşluk da yok. Bu kaç gram ustam? Tartarız. Bu 15 falan herhalde. Evet, tartalım. Bir de şunları tartar mıyız ustam? Ben 14 diye aldım bunları. Tamam. 16 gram bu. Ben de bunun 15'likleri var. Şöyle göstereyim sana. Bunlar tabi sıfır değil, sıfırları poşette. 15 gram bunlar. Bunlara bakalım. Şuna bak, orijinaline bakalım. Orijinaline de bakalım. 13 diye biliyorum da. 13. Tabii 13. Ölçülerine bakalım. Eyvallah, sağ olasın. 20 15 PCX de aynı. Doğrudur. Ölçüleri öyle. Aç bakalım. Hiç onları açıp şey yapmadım. 14 mü bunlar? 14 diye biliyorum 14 aldım. Nereden aldın? Bando. Orijinal kendi Bana şeyinde. 15 gibi geliyor ama bakalım. Tamam. 14 görmedim çünkü ben. 14. Yani Doğru. mümkünse 10. bunları takalım ustam. Tamam, bunları Bayağı takalım. araştırdım ben de. Tamam. Bunlar da 20-15. Buna gene bir bakalım. 20 15 doğru. Ölçüler doğru. Ağırlıklar doğru. 1 gram ağırlığını takacağız ki motorun kalkış devri biraz daha düşsün. Biraz erken torka geçsin. Evet. Onun için şunları şöyle koyalım. Şunları sana göre vereceğim.
Ne istiyorsan. Baskı sığıcı. Yakınlaşma var mı? Yok, kaliteli malzeme. Tarih atmışlar. 2022 Mayıs 18 diye. Ben de Eylül'de teslim aldım zaten ustam. O zaman evet. Yeniymiş. Aslında şunları alalım abi. Bunlar PCX varyatörü oluyor mu? Ona bakalım. Bakalım. Bence oluyor. Şu sacın yerine de PCX'in sacı da olabilir belki. Bu elimde yok ama. Ya ileride sıkıntı yaşarsam neden olmasın, şu anda iyi gayet demiştim. Parça sıkıntısı en azından çekmeyiz. Uyarsa benim için de iyi olur. İleride bir sıkıntı olmasın. Evet. Şimdi arkadaşlar sağdaki PCX. PCX 2020 model. Bakalım kodu neymiş. K97. Pervane K97'dir. Bu da K96'dır. Evet. K96 2018-2020 arası. Şimdi adamlar şurada şöyle bir çakallık yapmışlar. Onu göstereceğim size. Bu orijinal burçata. Bu şekilde geçer. Evet, gösterelim. Şimdi diyeceksin ki bu burcu buna takalım. Yani burada çıkmaza girsinler diye böyle bir engel yapmışlar. Gördüğün gibi girmiyor. Evet. Bu malzeme de Honda'ya göre biraz daha dayanıksız gibi duruyor. Mesela bu parça bozuldu. Nasıl uydurabiliriz? Buraya uymuyor. Ne oldu? Çıkmaza girdik. Ama öyle bir şey yok. O kadar çakalsa ben onlardan çakalım. Honda'nın kendi burcunu takarım buraya. Bu şekilde. Bu şekilde takarım. Mesela direkt olur. Bu şekilde. Ben alayım. Kabloyu şuradan alalım. Ayrıca. Evet. Direkt olur. Evet. Direkt Honda'nın varyatörünü uydurduk. Bunu uydurunca ne oldu? Bunun baskı sacı da uydu buna. Bagası da uydu. Pervanesi de uymuş oldu. Şuna bakalım bu oluyor mu? Ha. Evet. Komple değişmesi gerekiyor yani. Komple varyatör. Yani bir sıkıntı olduğunda parça olmadı. PCX'inki uyuyor diyorsun ustam. Şu baskı sacına bakalım. Bu baskı sacı zaten kendi özel tasarım yapmış ki kendi kaydırıcısını satmak için. Buna Değişmesin Honda'nın diye. baskı sacını taksan uyar. Bu da uyacak oraya da. Ama onu beraber değiştirmek lazım. Evet. Al, direkt oldu. Ama Honda'nın baskı sacını takarsan Honda'nın kaydırıcını da kullanabilirsin yani. Evet. Bir güzelliği var. Bunlar bollaşmış. Bu parçalar mesela pahalıdır. Onlarınki daha güzel. Bu şekilde uyuyor. Hatta şöyle yapalım. Komple montaj edelim. Şu baskı sacına. Şu kaydırıcı bu. Farz edelim Honda'nın Parçalarını takıyoruz. Kaydırıcısı. Ondan sonra buna o çıkan sarılar nerede? Nereye koyduk onları? Ha şey bagalar mı? Ha, getir onları. Şuradan. Denemelik montaj ediyoruz. Ya dur şunları takalım ya gel. Şunları takalım. Hiç onları uğraşma. Fark etmez usta. Zaten ölçüleri de aynı. Ölçüleri aynı. Gramajları 1 gram fazla. Bagaları gelişi güzel takıyor. Bunların yönleri var da şu anda. Yönleri isimler bize bakan olanlar herhalde sanırım öyle. Şu yazı Bando yazıları evet. Gelişi güzel taktım. Honda'nın varyatörünü geçireceğiz yani. Bu şekilde. Karışımız burada. Gayet de uyumlu oluyor. Hiç fark yok. Zaten bunlar Honda'nın kopyası. Şu şekilde. Honda'nın pervanesi. Evet.
Direkt oldu. Evet. Olay bu. Yani şu komple bunu kaldırıp Honda'nın ön varyatını komple takmak gerekiyor. Ki daha uzun ömürlü olsun bu. Honda'nın parçaları çünkü 50.000, minimum 50.000. Maksimum 100.000 kilometre gidiyor varyatörleri. Bakım yapılırsa tabii. Bakım yapılmazsa gitmiyor. Tabii hiçbir motor 20 bin, 30 bin sonra gitmez. kaldırıyor. Markası ne olursa olsun bakım olmadıktan sonra. Şöyle. Bunlar benimkilerdi zaten. Şu bagalar seninki. Evet. Yani bu direkt oluyor buna. İyi, yarın bir gün Allah korusun bir sıkıntı yaşarsak en azından alternatifimiz var mı? Var deriz. Var. Onlar çakalsa ben onlardan var çakalım. Büyük ihtimal arka ama onu baskısı elimde yok, o yüzden deneyemeyeceğim onu. Elimde olan imkanları deneyebilirim. Ustam bu büyük ve ağır zaten kendi orijinalinin, gayet şey duruyor yani böyle. Yani Evet, kaliteli. kaliteli. Ağır. Bunu değiştirmeye gerek yok. Yok. Ama şu parça da güzel. Fena değil bak. Aşıma falan Yok, filan. kaliteli yapmışlar. Hep kalın duruyor. ustam. Yarın bir gün bunu pahalıya satarlarsa Ha, komple değiştirebilir dediğine veya gibi. işte Bulamazsak oldu da. Honda'nınkiyle değiştirmek istiyorsanız bununla değiştirebilirsiniz. O konuda sıkıntı yok. Bakalım şu şey kaçtı? 41 mi 46 mı? Son 46 gibi duruyor. Hadi. Evet 46. Kocaman sonun takmışlar, güzel. Ne kadar büyük sonun o kadar iyi. Evet. PCX2 38-39 gibi bir şey. Bununki 41. Gayet güzel. Yani parça fena değil. Parçaları güzel. Evet ustam. Rulman'a kaçtıkmış bakalım. 22 31 17. Farklı bir rulman. Farklı rulman. Biraz balataları ne güzel kalınmış böyle. Evet, çok batmış be ustam. Simsiyah olmuş her tarafı. Malzeme kalitesi güzel. 9000'de değil mi bu? 9000. Tamam. Hiç daha açılmadı varyatörü. Tamam. İlk bakım. Biraz geciktim bile aslında da. Tamam. 9000 10.000 sonra. Ama motoru tanımıyorsun mesela. O yüzden bir 5000'de açmak lazım çünkü bazen bir Çin malı motorlar oluyor. Onlar mesela 1000'de 2000 kilometrede kayış koparan motorlar var. Evet. Tanımıyorsun motoru, tanımam lazım. Evet. Kayışa baktık mesela 9000'de hiçbir aşınma yok. Evet ustam. Güzel, Honda kalitesinden aratmıyor gibi. Bakalım. Şunu alalım. Saçları şöyle koyalım. Sekmanları söküyoruz. Sekmanlar da güzel bayağı. Ustam zaten makine Dayank diye bir firmanın ürünü. Yani yan tarafta varyatöründe bak Dayank Vorey diye yazıyor. VKS ithal edip servisine bakan firma oradan. Diye biliyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Video çekiyoruz. Hadi çıksın. YouTube'da sen de Sesin fena. sesin yansır yani. Allah razı olsun. Maalesef sesim çıkıyorsa. Yani şimdi camiye ben girdiğim zaman çok dikkat ederim şadırvanla derecesine. Tertemiz. Bir baktım yazıyor ki bu şadırvanın lavabonun temizliği Sancakdere Belediyesi tarafından ücretsizdir. Bakım yaptık. Burası inşallah bizim belediyelerin başına. İnşallah. Yani ufak bir ayrıntı ama çok güzel bir ayrıntı. Ücretsiz. Yani ücretli tuvaletlere giriyoruz. Tuvalet işte Tekirdağ'da leş gibi. Belediye Yani. çok iyi temizliyor ya. Bak şöyle diyeyim sana. Siyaset konuşmayacağım ama. Yok abi Ben, siyasetle alakası bak, yok. ben ne AKP'liyim ne CHP'liyim. Tutmuyorum bu kadar. Atatürkçüyüm. Ama gerçekten buranın belediyesi, bir tane bayan belediye var. AK Partili. Çok güzel yönetiyor buranın belediyesi. Sürekli yani göreceksin zaten
10 dakikada bir belediye arabaları temizlemeye geçiyor. Yollar yani gördüm. Sürekli temizliyorlar. Yani ben buradaki belediye ben Türkiye'de hiçbir yerde görmedim. Helal olsun. İsmini hatırlamıyorum ama kadın çok iyi yönetiyor. Maşallah. Ben ilk defa gördüm. Belki vardır başka Kadın yerlerde. belediye başkanları Peki de gerçekten rastlamadım yani. Kadın belediye başkanları gerçekten bayan belediye başkanlarından daha iyi. Çok titizler. Halka hizmet, hakka hizmet olarak bilen zaten bu işi doğru yapar yani. Bu işin başka şeyi yok yani. Aynen. Ya A partisi, B partisi yok. Yok, Çalışkan A olduktan partisi sonra belediyeler, herkes yani çalışan, bilmiyorum buranın ne partisi olduğunu görevini bilmiyorum yapan yani. herkes her zaman Onu iyidir. bile araştırmadım yani. Ben yani bu hizmet Ustam yağlar mağları iyice gitmiş ben. Aynen. Ondan çok demek basit ki bir benim hizmet ama çok güzel yani halka. vırıltılar zırıltılar başlamış. Abi size sonuna kadar şey yapıyorsunuz motoru. Evet ben çok bekledim. Ben mesela 2500'e 2500'e yaptırırım abi. Çok bekledim ben. Böyle yapıyorlar mı? Nasıl? Bu şekilde söküyorlar mı? Ben daha 2500'e Daha yaptırdım. gitmedi. O şimdi garantiden çıksın istemediği için servise Ben gidiyor şu da. anda garanti benim başıma geldi ya bu direksiyon anahtar bozulma. Evet. Ben yürüttüm. Ama şu şeyden 2500'den sonra 5000 çünkü onlar yağ bakımı çünkü hava filtresi. Radyatöre ben Ya kesin Ömer, geleceğim ben usta. şimdi servislerde Şu cami için geleceğim yani. Honda servisi de olsa usta, ben ustamın videolarını izliyorum böyle. Birçok şeyini yok, ters takmışlar, yok Sigara bagasını içiyor ters mu? takmışlar. Yo ben içmiyorum ama kullanabilirsin. Doğru mu ustam? Sana ben izlediğim videolarda Honda servisi de olsa bakıyorum yarım takmışlar, yok kayışını ters takmışlar. Aynen. Bunlar servislerde çok karşılaştığın şeyler gördüğüm kadarıyla. Aynen. Yani. Sen de gelen motorlara kendi motorunmuş gibi özen gösterdiğin için. Bu kaçta varyatör temizliyorsun usta? Yani kaç bindeydi? 10 binde bir. Yani normal kullanımda 10 binde bir. Kuryeler 5 binde bir. Ben 9 bin zaten tam zamanında Tamam gelmiştim. zamanında. Bir dakika. Tamam usta ben de sendeyim Allah'ın izniyle. İnşallah kardeşim. Yakınlarım burada, akrabaları var. Olur olur. Kalitesini çok beğendi yalnız. Buna. Evet. Varyatör sistemi. Ya ben- Debriyaj şey. Ben almadan önce sen araştırdın mı? Ben de araştırdım. Varyatör sistemi bayağı güzel, kaliteli. Deli yani. Toplanma tarihini yazmışlar. Ne 2022 Mayıs. Eylül'de de ben aldım zaten. Hani Evet. Şey- Baksana şunun Ses- ağzına. Evet. Çok iyi. Çin malı gibi değil yani. Yok bu zaten Çin malının en kalitelisi. tabii oranın Böyle Honda'sı, araştırma. Yamaha'sı gibi olduğunu Yani orada Hani Dayan polisler, diye. Güvenlik kuvvetleri hep bu markayı kullanıyorlarmış. Çin'de. Ha. Tabii. Bu şey Gore. dayan orayı tabii. Çok araştırdım ben. Tabii. Yani Bir bu dur, zaten ben- araştırıyor, ben de araştırdım. abi. Bir durdu benzin çekelim. Şimdi parçaları yıkamaya başlayalım. Önce şu ayarlı şu temizleyelim. İlk başta devriyajlardan başlıyoruz. Yani çıkıyor. Onların yağı da bitmiş değil mi ustam? Artık açılıp kapanma olasılığı. Yani malzeme kalitesi güzel. Bu hareket istemiyorum. Arkadaş gösterdi. Hatta sinyaller led. Değil mi? Evet ustam Din hepsi. özelliklerini sayar mısın motorun? Yani şimdi merak eden insanlar olur. Vallahi Neyi ustam neyi niye hoşuma gitti? Şöyle diyeyim hani Motoru da bir göster. torku olsun, gücü olsun ne bileyim hani veya sıkıntı çıkarmaması. Ben dediğim gibi alalı tam bir sene oluyor. Geçen yıl Eylül'de aldım ben bunu. Şu anda 9000 kilometrede. Yani yağını, suyunu koyup geziyorum yani. Uzun yola da gittim. Öyle hiçbir sıkıntım olmadı. Hani 150'lik olmasına rağmen Ya sonuçta RKS Çin malı değil mi? Tabii. Çin malı ama Çin malının kaliteli. en kaliteli. Yani şimdi Çin'de 10 liralık da mal var, 100 liralık da mal var. Sen ne kadar para verirsen onun karşılığını alırsın para Çin'den. verirsen abi en kralını yapar. Aynen öyle. Her şey Tamamen iş maddiyatla gidiyor. her şey parasına göre. Orada güvenlik kuvvetleri bunu mu kullanıyor? Evet evet. Bu var. Ya RKS olarak değil de Dayank tabi. Yani bunu motorun gerçek ismi diyelim. Farklı bir orta burç. Yani siyah renk. Fena. Sertleştirilmiş malzeme galiba. Genelde sertleştirilmiş malzemeleri böyle siyah olur. Evet. Sıcakta dövülüp tekrar suya sokulur falan filan. Onun gibi sertleştirme işlemleri yapılmış.
Vallahi ustam dıştan motor sağlam, grenajları duruyor. Varyatörün de böyle olduğunu öğrendiğim iyi oldu. Daha da sevdim kalite olarak. Varyatör sistemi güzel. Sanki Honda'yı hiç takmaya gerek yok gibi ama bakacağız. Ama öyle bir alternatifimiz var, onu yani bilelim. Şeyi deneyecek Ömer. Yarın bir gün olur da hani sıkıntı oldu varyatöründeki parçalara. Onda PCX'inkileri denedik. Uyuyor. Uyuyor değil mi? Kendi koyacaksın hani ne bileyim. Ön varyatör komple taktım. Komple taktık birebir yani. Hani yarın bir gün sıkıntı çekmezsin işte RKS'de ürün yoktu bilmem gelmedi demeye çok gerek yok yani. Yok aynen, beklemene gerek yok. Beklemene gerek yok. Hani al ondan ikini tak. Ondan ikini al tak. Öyle bir sıkıntılı bir durum yaşayacağımız şey yok yani. Şeyi de öyleydi zaten. Hava filtresi falan da öyleydi sanki. Uyuyordu. Öyle internette baktım. Hava filtresi farklı galiba onlar yani. Yok, ben internette baktığımda öyleydi. Yani onda ne bu? Bir tane daha şey var mı? 2020'nin varyatörü olduğuna göre 2020'nin hava filtresi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bir motor alıyorlar, orada söküyorlar. Evet. Bir Honda'yı parçalamışlar bunlar belli. Sadece ters düz yaptı onu takan usta. Yani onu Güzel. düzeltmek zorunda çünkü ceza yer. Yani aynısını... Telif hakkı olmasın diye değil mi Telif ustam? hakkı olmasın diye. Ha, ben aynısını yapmadım diyor adam, anladın mı? Birebir kopyasını yap ama gördüğün gibi krank miline kadar aynı kalınlıkta. Aynı olmasaydı oraya uyduramazdık o variantı. Denedik çünkü vardı o ustamda da. Bagasın dedik, bagası birebir aynı Malzemeler- PCX'lerde ölçüleri yani. Malzemeler falan Honda kalitesi gibi duruyor. Yani usta olan adam anlar bunu, ağırlığından, dokunduğu zaman hisseder yani. Kaliteli bir malzemeyi anlayabiliyoruz. Çünkü yüzlerce motor parça sevdiğimiz için hissedebiliyoruz artık kaliteyi. Ağırlığından falan anlaşılıyor. Biraz yatağı yapmışlar, kanalı yapmışlar. Evet. Zaten ustam yani 2 tane USB yapmışlar. Hiç aküyü sökmeden akü kesici yapmışlar. Torpidoda. Tabi sadece tuşlarla kapatabiliyorsun yan kışın. ayağı mesela İptal edebiliyorsun. İptal edebiliyorsun. Ona göre düğme koymuşlar içine. Ona göre düğme koymuşlar. tabii 2 tane düğme var. Birisi yan ayağı iptal ediyor. Birisi biraz aküyü. aktifleşiyor. Biz Honda'larda onu kendimiz manuel olarak iptal ediyoruz. Vay be. Aküyü mesela kışın otoparka çektin, kullanmayacaksın. Akü orada İçinde var. düğmesi- ABS'li miydi bu? Çift ABS arka ön. Çift Çift ABS. ABS. Honda'yı ben anlamıyorum. ABS niye koymuyor motorlar hala? Hocam ben de ona kızıyorum ustam. 2023 olmuş sen hala PCX gönderiyorsun. Ya. Arka kampana olur mu böyle bir şey? Kampana sistemi 50 yıllık. 60 Olur mu yani böyle bir şey? Yani sen o kadar para alıyorsun O bir kadar de para alıyorsun. değer biçiyorsun motoruna. Millet en yerine koyuyorsun. Bir şeylerden kesme yani. Tabii. Oraya bir Yani disk koy. ya, o parayı disk koymuyorsan veriyorsa bu alıcı sen de onu esirgemeyeceksin. Diskini de koyacaksın. Ya. En basit bak el freni bile bunlarda çok işe yarıyor biliyor musun ustam? Yani. Bayıra yani El ne bileyim freni böyle de var değil mi? Evet, var evet. tabii ki. Hani ayarlanabilir maneti var, el freni var. Hani hepsini düşünmüşler adamlar. Sen de bir onda olarak bunları esirgeme. 5.000 lira fazla yaz motorunu. 10.000 lira mı yazarsın artık Aynen bilmiyorum öyle. ama koy yani. Doğru. Honda etkileri bizi, Onda daha büyük motorlara koyuyor. Honda etkileri bizi izliyordur kesin değil mi? İnşallah izliyorlardır ki öyle bir talep olsun. Yani Yoksa burada kara bir borsadan zaten Honda karalama İyi kampanyası bir- yapmıyoruz burada. kara borsadan önce sıkılır zaten. Honda'yı kötüleyecek adam motordan anlamıyordur. Yani görüyoruz adamlar yetkili serviste çalışan satış temsilcileri milyonluk motorlara binmeye başladı. Yani burada insan bir kuşkulanır değil mi? Aynen öyle. Adamlar milyonluk motorlara biniyorlar ha. Kara borsa yapıyorlar yani yetkili servisin kara borsa yaptığına %100 eminim. Satıcılar Yani orada sıra yazma falan filan hepsi bunlar. Hikaye. Hikaye. Paraya biraz fazla verdi mi olay bitiyor zaten. Parayı biraz fazla veriyorsun abi. Ya Götürürüz. ustam bu Daha Honda'nın aldı işte Honda bizim yeni. o dediğimiz iki büyük marka yüzünden bunlar bile artık böyle motor satmamaya başladı bu markalar Tabii. bile. Düşünün yani. Bulamıyorsun. Bunlar da onlara uydu değil mi? Bunları da bulamıyorsun yani. Aynı şeyi onlar Ve da. aynı şeyi onlar da uygulamaya başladı. Ya arkadaş Eylül'de aldım ustam. Evet. 90'a aldı. Ben Ocak'ta aldım. 75.9'a kampanya yaptılar. O da burada bir ay sonra toplanmaya bitirdiler. başladı. O Tabii. Motor bulamam. Bir aylık 80 şimdi 100 kaç? 110. 110 ama öyle şeylerde yok. Bayilerde çok zor buluyorsun. Abi ben, evet. Sahiden de 150, 160, 170 koymuşlar. Kim ne yazarsa Abi işte. ben tam Türk'üm. Türkleri severim ama bizim Milletimiz millet maalesef kadar- fırsatçı. yavşak insan yok. Yok, Gerçekten yok, hepsi yok. için konuşmuyorum. Bizim millet çok fırsatçı abi. Tamam.
Yani kara borsa dünyanın hiçbir ülkesinde yok arkadaşlar yani. Git şu anda Yunanistan'a, Bulgaristan'a, git orada direkt parasını ver motor al çık yani. Bizde de öyleydi. Hiç ben böyle bir şey görmedim ya. 43 yaşındayım, ben böyle bir şey görmedim. Herkes yatırımcı, herkes fırsatçı olur. Ya bir de sen sıfır araç alırdık. Benzininden aldığımız yere Ya full ettirdik Ömer, yani. en Öyle basit bir anahtarı sıfır araba aldığında Film dediğin gibi yaptırdık arabaya. hayır, Ekstradan para vermeden. önceden sıfır araba aldığında ilk marşı bastığında derdi ki değeri düşerdi mesela. Sen Tabii, tabii. bugün Öyle 10 yaşında araba 10 katı fiyatla üstüne etiket. Şimdi sıfır Oluyor almaya yani. gücümüz yetmiyor ya. Hiçbir üründe böyle, motorda Ya böyle, param var arabada gene böyle. alamıyorsun. Param var. Tabii. Bak banka şu an 70 binden fazla kredi vermiyor kimse ihtiyaç kredisi. Ona rağmen millette para var. Tabii. Anlamıyorum. Yani Mal olamıyor. mal olarak. Paranın yani parayla bir şey satın alamıyorsun. Ya da daha fazlasını biliyorsun, öyle alıyorsun. Yani değerinden çok çok fazlasını. Yani, Şu anda ben gelemem öyle şeye. Bilmem abi. al, yaz bitti aslında. Millet hayalleri vardı. Yeni motoruyla gezecekti. Yani. Yani millet hayalleriyle kaldı. Yaz bitti anlatayım. Motorunu alamadı. Çok tutar mısın? Bizimkiler aramadım yani. Bizim annem 3-4 tane çakal gidiyor alıyor. Adam basıyor milyon TL alıyor. Bir sıra PCX, bir sıra Forza. Sonra kara borsa. İstediği gibi oynuyor piyasada. Aram zıkkım olsun abi. Aynen Bana öyle. yeter onlar ya. Milletin hayallerini çaldılar yemin ederim. Millet motorlarına kavuşamadı. Yani Ya bunların işler- devletin bunlardan haberi olmadığını ben düşünmüyorum ya. Yani devlet istese o, yani kimin aldığı, kimin ettiği, yani sonuçta noterden adam üstüne almıyor mu bunu yani? Her ya da satıyor adam. Kuryeler var bak. Türkiye'nin en çok kurye sayısı sanırım İstanbul'da. Evet. Bak kuryeler motor bulamıyor. Gidiyor adam kiralamak zorunda kalıyor. Tabii. Kiralamaya 40 milyon parasını ödüyor. Kardeşim ya bunlar hep kulak. Ötükler bunlar hepsinin hesabını vereceksiniz yani. Para basıyorduk bence çok büyük bir günah bir şey. Günah. Fırsatçılık abi. Kendi milletine, kendi vatandaşına şey yapıyorsun, eziyet ediyorsun. Biz de biliyoruz kardeşim, biz de yaparız karaborsu. Yapamayacağımız bir şey de ama biz korkuyoruz kardeşim. Yani Allah'tan korkuyoruz. Onu yapan adam Allah'tan korkmuyor. Kesinlikle. Onu yapan adam Allah'a yok. Ya ondan katmerli çıkıyordur, çıkacak da. Çıkar abi yani Evet. milletin ahı var, adam gidiyor arıyor. Adam diyor ki motor yok. Sıra yaz, sıra yazmıyor. Ya kardeşim. Ver 20 milyar para üstüne. Görüyoruz her gün servisin önünde 20 tane, 30 tane, 50 tane sıfır motor çekiliyor. Bunları kim sıraya yazıyor, kim alıyor? Değil mi? Aynen öyle. Bu alanlar uzaydan mı geliyorlar almaya? Onları da nasıl alıyorlar? Yazık günah ya. En azından referansımız. Zaten Türk parasının hiçbir değeri kalmadı. Mazot 40 liraya, 40 liraya dayandı. Evet. Bilmiyorum milletin hali ne olacak. Durumlar vahim. Ya onu durağanlık yapsınlar diye yapıyorlar. Yani biraz. Aslında güzel oldu biliyor musun? Tabii şu anlar piyasaya durdu. Piyasaya yani bu mallar ellerinde patlayacak ama bakalım kime denk gelecek o. Yani- Yine gelip fakir fıkraya adam bir yerden boş bulup Tahmin etmediğim yerden vurdu. seçim var. Yani seçim olmasa evet. O esas daha katmerli Yani gelecek o işte. Yerel seçimler şu an bazı şeyleri tutuyor. Daha beter zamanlar yaşıyoruz. Yoksa başka bir enflasyon düşünemezsin usta. Yerel seçimde büyüsün ondan sonra ortalık sen o zaman görür. Bankaları parayı çekmeden insanların yani mala ülkeye yatırdığı sürece bunların hiçbir şeyin Abi geçen gün bankaya gittim. Adam dolarını çekecek. Adam diyor ki dolar veremiyoruz diyor. Ya böyle bir saçmalık var mı? Adam dolarımı alamıyorum diye bankayı yıkıyordu ya. Haklı. Yani benim dolarımlara nasıl veremezsin? Bankadan dolarını çekemiyor adam. Böyle çok saçma olaylar var yani. Ha. Gerçekten. Venezuela'ya doğru gidiyor muyuz? Ne yapıyoruz? Yok. İnşallah o kadar da olmaz ama. Hani Lozan Anlaşması bitti. 2023'e geldik. Ne oldu? Bu muydu yani? Uçuş bu muydu abi? Şimdi usta hiçbir şey kolay vermezler. Yani şimdi 100 yıldan beri yaptıkları ülkeye uydurdukları bir
sistem var. Emperyalist güçleri. Yani sana bu kazandıkları şeyi sana bu kolay kolay vermezler. Sana o Ayasofya'nı açmanın bedelini bilen sana çok ağır ödetirler. Aynen öyle. Yani öyle bir cami olarak onlar onu görmüyorlar. İnatlaşmamak lazım adamlarla. Yok, inatlaşacaksın. Öyle geri vites yaparsan senin tepene devamlı inerler. Nereye banka açacağını, nereye okul açacağını onlar söylerler. Ama bak Sen Fatih Sultan Mehmet geldiği zaman cuma namazı kıldırır bir yeri açmazsan, kendi müze yaparsan, o zaman bu ülkede özgürlük var, demokrasi var diyemezsin yani. Ama şimdi şu da var. Bak bazı şeylere itleşiyorlar ama sonra pes edip geri çekiliyor. Yok, pes etme yok şu an usta. Abi Sen iyi hasiye yaparsan, tamam mı? İsrail'i kullanmazsan şeyini, onların yıllardan beri beslediği PKK'yı vurursan tepelerine, tamam mı? Kürt sınıfı tutmazsan bunun bedelini ödetirler sana her türlü. Her türlü ödetirler yani. Ha, dayanabiliyorsan sonuna kadar gidersen kazanacağız. Ama gidemeyip geri vites yaparsan sil baştan yine geri döndürürler seni. Hiç onlar çünkü boş durmazlar yani. Hiç. Çünkü onların emelleri var. Şu anda iyi bir yolda gidiyor. İnşallah geri dönülmez yani. Ustam batmış be. neyse siyasetten çıkalım abi. Çıkalım Siyaset çıkalım. değil, ben şey olarak söylüyorum, kim ne olursa olsun yani. Çıkalım Zaten çıkalım. Yani Tayyip gitsin, Ahmet gelsin, problem değil. Yani bu şey politikayı yaptı, milliyetçi yani milletini ileriye ve yükseltme politikasını yaptığı sürece tepesine binerler yani. Bu 2-2-4'tür. Onları dinlemediğin sürece, onların sözünden çıktığın sürece onların sen şeyine girersin, radarına girersin yani. Neden Yunanistan'a komple şey kuruyorlar, üst kuruyorlar? Neden yani bizde üstleri varken? Kime kuruyorlar? Rusya'ya mı kuruyorlar? Bize kuruyorlar abi. Yani. Bunu iyi görmek lazım yani. Sen ortağı oldun F-35'i adam sana vermiyor. Ortağısın. Parasını verdiği şeyi vermiyor sana. Bir de çıkartıyor. Bir de sana ama geri anlaşmayı bozdu. Adam Rusya'yla Nasıl bozdun anlaşmayı? Sana kaçtı? savunma şeyi vermedi sana. S400. S400. Hayır sana savunma şeyini vermedi. Mecbur kaldı. Vermez abi. Adam zaten bahane arıyor. Sen adama sen bahane imkanı verirsen adam sana vermez. Zaten vermeyecekti sana. Bahane arıyordu. O bahaneyi de adama verdin. O yüzden Ne yapalım yani bahane bir şey olacak diye savunma şeyi mi almalıyım? almak lazım. İyi bir şey. Ama işte diyorum ya o adamlarla işbirliği yaparsan böyle sana bir anda yamuk çizerler. Onu demek istiyorum. Yani herhalde. Adam sana bir yerden geçirecekti zaten. Bir yerden başlamak lazım. Boş ver. Aynen. Biz bir yerden Şimdi başlayalım. kurulama mı? Vallahi zıngırtı mıngırtı yok. Şimdi toplama faslı ustam. Yok. Ha, Durulama. Buradan ha. Benzinden arıtma işi istemiyor. Evet. Bekleyerek zaten benzin uçuyor değil mi? Biraz bekleyeceğim. Şimdi onları ben içine hava tutsun. Şimdi bir daha ustam 20 bine kadar yine rahatım herhalde değil mi bu şey konusunda? Tabii. Ama sen yine 18'de üstlere geldi yani. Aynen. Ne gözüken o da kısmetse seneye. O kadar bir senede yapıyoruz kilometre. Yine bu zamanlar gelirsin. Çünkü bizim yine bakalım. Ya Ömer bugün geldik yazı bitirdik burada da. Sen ne diyorsun? Soğan
ya burada soda alayım size bir şeyler istiyorsan bir şeyler alayım ya. Yok ben bir şey istemiyorum. Soda, su. Suyum var ya. Sen bir şey ister Ömer, misin? benim de suyum var orada. Ben motorda duruyor. Soda Sen alayım. alacaksın mı bir şey? Soda moda alabilirim. İyi alacaksan al o zaman da hepimize Limonlu soda. ne? Hiç fark etmez. Limonlu olur, Ustam sen ne istersin? narlı olur. Aynen. Öyle. Narlı mı? Ha, bulursan Narlı yani. olsun, Şimdi aynen, limonlu da tamam. olur, narlı da olur. Narlı Fark olsun, etmez. narlı Neyle olsun. bulursan yani. Ne tarafa gideceğim ben? Sana sor. Ne tarafta var burada? Mutluydu herhalde. Hemen şu karşıda BİM var. Ha, tamam. Şunun içine hava tutacağız. Parçaları kuruluyoruz. Bunun içine iyice bir hava tutmak lazım. Çünkü buradaki rulmanlar benzin şeyi kalmaması lazım. Yoksa Evet. rulmanlar bozulur. Bayağı da hava tuttuk oraya. Parçaları temizledik. Motorları böyle detaylı bakım yaptığımız sürece parçaların 100.000 kilometre sonra böyle ışıl ışıl olur. Evet. Ben geliyor mesela adam bana 50.000 kilometrede 60.000 kilometre hiç varyatöre bakımı yapılmamış. Oha. Ne kadar temizlesen de Öldürmüşsün zaten sen parça onu. rengi bu renk olmuş. Evet. Parça kavrulmuş yani. Vallahi ustam videonun başında da dediğim gibi daha benim buraya gelme sebebim sen her motoru böyle kendi motorumuş gibi temizlediğin Seviyorum için öyle yani. Seviyorum abi ben bu işi yapmayı. Yoksa hepsinin servisi var, hepsinin şeyi var. Evet, onların yanlışlıkları da var çok. Şimdi şu iki tane rulman var. Bir tane içeride, bir tane dışarıda. Bunun kodunu da verelim. HK 2231 17 RS rulman. Masoro rulmanın numarası. İçtekini okuyamıyoruz. İçteki rulman. Böyle bakacağız. 6902. Evet. Yani PCX de aynı şuradaki ama şu Masura farklı. Farklı. Şimdi buna bir yağını sürelim. Sadece iç tarafına mı sürülüyor? İki ustam? tarafına da İki sürüyor. tarafa. Şimdi göstereceğim sana. Şu iç tarafını çek şöyle. Şurada açık, işte ağzı açık bir tane rulman var. Evet. Onu gözüküyor mu şu anda? Evet. Şimdi onun içine yağ süreceğim. Şöyle parmağımın ucuyla bu şekilde iç tarafa giriyorum burada. Birazdan oradaki rulmanı göreceksin. Süre gideceğim şimdi. Evet ustam. Şöyle parmağımın ucuna. Çok az bir nokta kaldı. Ustam bir ara sizin yorumların altında okudum. O İstanbul Moto King. Evet. O vefat mı etmiş usta? Maalesef. Kaza mı usta mı? Kaza yaptı. Bunu da videoların önüne takip 25 Haziran ediyorum. gecesi kaza yapmış. Motorla mı? Aynen. Hadi ya. Allah Şöyle rahmet rulmanı bir eylesin. göster. Bak gördün mü yağı? Evet. İçini komple yağladık. Evet. Bu şekilde. Şimdi Masura'yı yağlayacağız. Can Usta'yı seviyorduk, görüşüyorduk. Ya biz şahıs olarak tanımayız sadece izlediğimiz kadarıyla ama iyi insan- biri yani insan Bir kişi sürekli izlediği zaman o kendi böyle yakın görüyor değil mi? gibi görüyor, evet. Allah rahmet eylesin ne diyeyim yani genç. Genç yaşta, 30 küsur yaşında herhalde. 2 tane de kızı vardı. Eyvah. Kızıyla da video çektirmişti. Şanzımanı topluyordu falan filan. Hmm. Orada görmüştük kızını.
Allah geride kalanlara sabır versin. Başka bir Ona şey sana şey bizden demişti. demek düşmüyor yani. Çalışan motordan uzak dur demişti. Çalışan motora yaklaşma işte. Dişli takıyordu kızı. Elini kaptırma diyordu ona falan. Kaptırıyorum. Çok seveni vardı. Evet, evet. İyi bir arkadaştı. Yani bana söyledi, beraber video çekelim dedi de nasip olmadı. Deme. Yani şimdi Musa Usta ile görüştüm işte. Onunla artık şey yapıyorum, tanıdığım ustalarla yani buluşmaya, görüşmeye çalışıyorum. Çünkü ölümlü dünya, yarın bir gün. Aynen öyle ustam. Keşke Can Usta'yla da Heh. tanışma fırsatı bulabilseydim. Şimdi diyecektim diyorum. vicdan olarak insan biraz şey olur hani keşke çekebilseydik Hepimiz videosunu da. iş derdine düşmüşüz. İşten başımızı Ya kaldıramıyoruz. hayat bizi bu hale getiriyor mecburen. Dediğin gibi iş, güç. Ben müsaitsem o müsait değil, o müsaitse ben müsait değilim. Aynen öyle. Mustafa Usta'yı ziyarete gittim. İşte o da yani gittiğim yerde çalışıyor yani. O bana gelse ben de burada çalışıyorum. Hiçbir zaman ikimizin de boş durduğu zaman olmaz herhalde. Evet. Bunları yağladık. Şimdi parmağımızın yağını silelim abi. Ustam burada bir yeriniz nerede diye bir mesaj gelip bir de bir çağrı geldi ama. Mesajlar gelip durur. Hani Bayağı şu aralar telefon mesajları durmuyor. herkes bakım yaptırmak istiyor haliyle. Tabii çok aşırı talep yoğun var. Hiç yoğunluk Ama var. hafta sonunda çalışıyormuşsun iyiymiş ya. Ben hani dedim bir şansımı deneyeyim. Hafta içi izin alamıyorum çünkü iş Aynen. yerinden. Dün sabah 9'da girdim buraya dükkana. Akşam Buraları yağlamaya gerek yok değil mi usta? Yok katiyen. Tamam. Yağ sürersen debriyaja bulaşır. Evet. Arkadaşlar üşenmedi. Ta Tekirdağ'dan geldi. Hatta arkadaşı da dedi yani o kadar yol gelinir mi? Aynen öyle eleştirdi yani. Yanımda eleştirdi. Bayağı açık sözlü arkadaş. Şimdi o çok bilip tanımıyor. Yani, Takip etmediği için bu tarz ama şeyleri. iyi kalpli çocuk. Yok çok efendidir. Çok iyidir sağ olsun. Namazında ne yazdı? Öyle. Ahlaklı dürüst insandır. Evet. Keşke herkesin arkadaşı öyle olsa derim yani. Aynen. Bazen onunla siyasette anlaşamıyoruz işte öyle diyeyim geçeyim yani. Tam onu Kimle şey olduğu belli olmasın aynı. videoyu ona izletme. Şimdi ben Beşiktaşlıyım o Galatasaray'dır aynı onun gibi siyasette de öyle diyeyim tersiniz. İzlesin olsun. Güler bari. Biliyor değil mi? Bunları duyunca güler. Biliyor tabii. Ya Ben de baktım şimdi, olay farklı yerlere gidiyor ustam, abi konuyu kapattım. Ustam şimdi siyaset değil olay aslında. Siyaset ne biliyor musun? Hani siyasetten değil. Şimdi temel ihtiyaçlarımızın bu kadar pahalı olması insanı üzüyor sadece. Hani Aynen. bak siyaseti hiç konuşmaya gerek yok. Aynen öyle. Ama mecburen siyasete de dayanıyor bu. Sonu bu o tarafa gidiyor. Aynen öyle. Hani bugün en basit şimdi motoruma yakıt alayım dedim. Neredeyse litresi 40 liraya dayanmış. Abi hani şu bu anda- iyi bir şey mi yani? Aynen. Değil yani ister istemez Değil abi şu an en önemli konu kızıyorsun yani da üzülüyorsun da yani. Şu an geçim derdi abi. Aynen şu an öyle. en önemli konu şu an o. Aynen öyle. Yani onu konuşmadan olmaz maalesef. Olmaz. Hani bir şekilde ne kadar siyaset konuşmayacağım da içine giriyorsun. Gene abi gene her Yani bu türlü- fiyatlardan bir şekilde Abi oraya kayıyor bakkala muhabbet. gidiyorsun ekmek almıyor orada siyaset. Git markete git. Markete gidiyorsun fiyat artıyor orada siyaset. Öyle. Yani Yani etmeden olmuyor. İster istemez o siyasete giriyorsun. Şurada yağ kanalı yapmışlar çok güzel. Suzuki'lerde var bu özellik. Evet. Gelco'larda var. Güzel bir özellik. İyi bunda da olmalı ama bilmek Şuraya güzel. yağ kanalı. Bak yağ gördün mü? İçine yerleşti. Evet ustam. Bak şurada boş. Evet. Yağ kanalına yağı doldur abi aşınmasın. Bu şekilde. Yağı doldura gidiyoruz. İyi. Aldığıma bir kere daha sevinmiş oldum bu motoru tercih ettiğime. Bu parçalarını da görünce. Yağımızı biraz tüketiyor ama ne yapalım olsun. Ona hakkı var ne yapalım. Açmış adam kanalı doldur beni diyor. Tekirdağ'dan gelmişsin sana bir şey söylemiyorum ya. Ya ustam şeye üzülüyorum bazen. Şimdi internete takip ediyorum. Ya herkes severek bir mal alıyor kendine. Hani iyi ya da kötü. Evet. Herkes birbirini eleştirmeyi seviyor ya. Gerek yok. Hani ben bunu sevmişim almışım ya da o adam sevmiş öbür markayı almış. Hani neden adamın şeyini kırıyorsun ki Aynen. hevesini? Hevesini Yani kırmamak. onun parası ona yetmiş. Onu alabilmiş. Aynen Hani öyle.
Ben ne bileyim böyle insanlar böyle ön yargılı çöp yok şu şöyle ya bir bindin mi kullandın mı ya da çevrende duydun mu gördün mü hani eleştiriyorsun ama hani Konuyu değiştirelim. bir bakalım geçsin 1-2 yıl. Tamam, eyvallah sağ olasın. Ustam şimdi onların Yönleri- sana mı bakıyor da öyle mi yerleştiriyoruz? Yazıları şöyle alalım. Sol taraftan Hmm, sola bakalım. evet. Neymiş bu? Nar suyu. Yok bu Eyvallah. şey BİM'de Sağ yoktu. Altılı satıyor, o da sıcak. Sonra bir bakkala girdim. Çok güzelmiş. İyi değil mi? Çok iyi. Aynen. Yok zaten başka marka yoktu yani. Burada 3-4 tane vardı. Narlı efsane olmuş. Çubukları aldım. İsteyen varsa elinde. Ömer'le bak simit var şeyde. Simit almıştık ya. Yok abi, ben kutuda. almıştım, ben seviyorum çubukları. Var abi. Benzinin bir acayip yaptı. Kafayı bulacağım şimdi. Aa biz akşama kadar benzinle yaşıyorum ben. Lütfen. Şöyle koyayım ben. Al al sen ye. Yok var bir tane daha var. Ne yapayım bu kadar? Yemek güzel Çok kreker deyip durma. 6 lira falan oldu bu da herhalde. Vallahi bilmiyorum. Pahalı her şey pahalı maalesef öyle. Maalesef öyle. Şimdi daha ucuzsun. Diğer yani 2 sene önce hatta 1,5 sene önce 6 liraya 1 litre yakıt alıyorduk. Bak şimdi çubuk kraker alıyoruz Ömer. ya bu yakın değil. Ya Ömer. Yemek işini. Ama hep öyle abi. Bugün Temel gıdaları abi. et de alsan 450 lira 400 lira olmuş et. Ne bileyim hani. Tamam Bu temel böyle. gıdalardan bahsediyorum zaten. Yani Çok insanlar pahalı. Mecburen hayatını istimam geçeceği şeyleri ucuzlatmaları lazım. Maalesef aynen Ama öyle böyle yapıyorlar. işte mal dedim yani bindireceksin abi. Ne? Öyle deme be. Öyle. Biraz şey olacak ki biraz sakinleşsin. Ömer kayıttayız. Dur şimdi seni. Kayıttan sonra bunları konuşursun. Şey demiyoruz oğlum siz de Allah Allah. Konuşturmayacağız yani adamı kendi ülkesinde ya. Her kendi ülkesinde. Her bir şey doğru bir şey ya da bir şey. Hayır siyaset Partisi- konuşmuyoruz o yüzden. Siyaset konuşmuyorum ben ona şey söylüyorum yani. Siyasette ağzımı açtın mı? Ucuzlatsınlar diyorum temel gıdadan. Daha ne Evet, diyeyim evet ya? ama yakıtı da ucuzlatsınlar öyle de malları da ucuzlatsınlar. Abi yakıt ben sana sabah söyledim. Şu motoru ben 110 bin liraya almayayım 50 bin liraya alabileyim mesela. Ya, Abi tamam. yakıt arttığı sürece hiçbir şeyin Ya fiyatı tabii düşmez. herhalde ben yakıtı şöyle dedim. Yani şu süreçte bu enflasyon hani durumu var ya Ustam bir de sübvansiyon edildi ya yıllarca. Abi Diyorum ki mesela ticari yapanlar, yakıt eşittir enflasyon abi. çiftçiler, nakliyeciler, tırcılar falan onları işte bu işin ticaretini yapanları Abi adam bak- vergi almayacaklar. En başta onlara indirim gelsin Tabii, aynen tabii. öyle. Ama bu çok iyi bir Geçen şey. abi bir tane Kontrolle. şey karpuz satan adamla konuşuyordum ben. Bu benzin 20 lirayken bak. Adam dedi ki Antalya'dan buraya dedi araba dedi. Kaç para dedi ya? 70 milyar mı 80 milyar mı? O derece yakıt yakıyoruz dedi. Allah Allah. Bunlar da tabii gıdaya O sonra zaman yansır. 40 lira değil de 20 liraydı benzin. Mayıs'ta öyleydi işte. Şimdi 40 lira abi adam oradan buraya getirene kadar kaç yüz milyar yakıt yakıyor. Yani her şey benzinle oluyor. Yani benzin arttığı sürece her şeye zam geliyor. Öyle. Yalnız Ömer yeni hesapta 65 kuruş yakarken bu yeni şeyler için 1 lira yapıyor artık kilometrede. O öyle geldi. 100 kilometrede 100 lira gidiyor aşağı yukarı. 1.30 yapıyor. Şimdi hayır 9 litre alıyoruz. 300 kilometre falan gidiyoruz biz bu motorla. Tabii aşağı yukarı yani kilometresi 90 kuruşa yani. 1 liraya gelmiş yani. Uzun yol yaptım. 20-30 kilometresi. Hani 150 skuterda bile öyle olduysa arabalar ya da daha büyük motorlu hacimli araçlar daha fazla yakar. Çok pahalı. Bak benim komşum var mesela. Tırcı. 1,5 aydır yatıyor. Tır kapının önünde yatıyor mesela. İş yok diyor. İş yok Ondan diyor. o sıkıntı işte. Ustam. İngiltere'ye falan gidiyor arkadaş. Çok sıkıntı. Çok sevdiğim bir arkadaşım, komşum. Abi diyor, 1,5 aydır da iş yok diyor. Tırların hepsi yatıyor diyor. Tırlar zaten onlarda kalıyor ama tırı bir görsen var ya efsane böyle. Tam böyle uluslararası gitmelik tırlar böyle. Kendi aracı mı? Yok Şirket şirketin mi? aracı bunlarda kalıyor. Bunlar zimbetli ya tırlar Hı bunlara. hı. Nereye giderse tır onunla beraber anladın mı? O 15 gün tatile çıkıyor, 15 gün tır kapının önünde yatıyor. Evet. Yani ona zimbetli. Kimse kullanamıyor ondan başka tırı. Oralarda mı sürüyoruz? 1,5 aydır bak çok yoğun işleri var. 1,5 aydır diyor abi diyor iş yok diyor. Evdeyim diyor. Ben geçen gördüm dedim sen izne mi çıktın? Yok dedi. 1,5 aydır dedi iş yok dedi. Kimse ithalat, ihracat diyor sıfır diyor bitti diyor. Nedeni neymiş? İş yok diyor abi satış yok diyor. Ülkeden mal alan satan yok diyor. Dünyada kriz var işte. Çok büyük kriz var.
Kanalları doldurduk. Dünyanın fazla geliyor dünyaya. O işte, o şerefsizler de, süsünler de elinden geleni yapıyorlar. Hiç acımalar. Kimse acımıyor abi. Adamlar kendileri biraz daha ömrünü uzatsınlar diye o 5 tane işte ne ailesiyse onlar artık. Rockefeller, Rochester, onların Onlardan biliyorsun. başlıyor hepsi. Ya abi onlar dünyayı yöneten kişiler. Onlar ne isterlerse o oluyor. Rockefeller zaten ilaç sektörünün patronu. Adam rahmetli oldu gerçi de. Zaten her şeyini yıkıldılar. Ama işte para ölümü satın alamadı işte. Çok zengin olmasına rağmen öldü maalesef. Şimdi geldik. Yaya. Bu. Bakalım. Bu şekilde. Şurada kafesine. Geçiyor. 2 çubuk kraker yiyelim abi. Ya ustam gücünü topla. Kahvaltıda yapmadım biliyor musun? Kahvaltı yapmadın mı? Taze simit var. Söyleseydin ama. Yok eşimle yapacağım eve gidince. Yok bir simit verin daha aldık. Tekirdağ'dan da Yok onunla beraber yapacağım. atıştırmalık olur yani. Yine kahvaltını yaparsın. Pazar tatilin şeyi. Ömerciğim bana dese 12'de gel 12'de gelirim. Ben dedim 10 uygun mu dedim. 10 uygun dedi. Dedim herhalde başka motorla gelecek sandım ben. Cumartesi gelsin. Ondan. Cumartesi çalışıyorum be Ömer be. Ya ben hemen zaten kahvaltı yapamıyorum. 2 saat sonra yapıyorum ya. Ben de kahve içiyorum sabah. Ustam buraları şeyi yapmaya gerek yok değil mi? En son yapacağım onu. Ha en son. Çok batık değil gibi zaten de gerçi yine de herhalde ister. 3 tane kolumuz olmadığı için şöyle bir sistem. Aslında sen de takarsın bunu da. Herkes takamıyor. Tamam. Tak bakalım gel. Bunun tersi düzü bir şeyi var mı? Ama ben onu olması gereken açıda çevirdim. Öbür türlü. Tam Böyle. tersi. Aynen. Yavaşça. Acele etme. Tuttu mu? Harikasın. Evet, Harikasın. ustam. Tamam. Soğuk bulundum şeyin içinde. Az seyrenin içinde. Nereden arttırdılar? Arttırmadan olmuyor değil mi? Ne? Savunum diyorum. Geçen şeyi direksiyon yaparken herhalde bir yerden arttırdılar mı? Şeyin içinde. Ha. Somonu sıktık. Pervaneyi aldık. Kayışımız burada. Elimi tekrar sileyim. Kayış çok sardı. İyi mi yani? Kaliteliymiş. Ustamın demesi öyle. Kaliteli güzel. 9000 kilometrede hiçbir deforma yok. Maşallah. Öyle olsun yani. Ustam bunlar kayışa değmiyor. Niye yıpranıyor onlar? Baskı. Tam sacın yanında dönüyor. Onu kapıyor sonra tekerlek dönüyor işte. Hmm. Seninkilerde bu balıklar kolay kolay gitmez söyleyeyim sana. Çok iyi değil mi? Bayağı bir kalın. Görüyor musun? Ömerciğim hadi. Yani. Onların balatısının 2 katı kalınlığında. Ha, normalde onların balatı satıyorum. 40 binde bitecekse 40 binde örnek. bitecekse bu 70 binde bitecek. Gözüken öyle yani iyi gözüküyor. Kayışa bakalım. Yani. Hangi kayışa eşit bilmiyorum ama Honda'nın hiç modeline uymaz herhalde. Tamamen kendi farklı şeylerini kullanmış herhalde bunlar. Bu firma 860. Dayank. Tamam. Kalınlığı bayağı fazla. 23.4. Bayağı bir kalın bir kayış. Oh. Evet. 21, 22, 23. Oh, oh, oh. 23 milim. Gayet iyi o zaman usta. Normali zaten 23.4 milimmiş. Yazıyor zaten burada. Evet. Uzunluğu da 860 milim. Evet. 860 çarpı 23.4. 30 fitte kalınlığı var. Yani bir
santim kalınlığı var. O zaman ustam bu şimdi 9000'de böyleyse herhalde 40-50 bini görür bu kayış ya. Görür. Hani ortalaması. Görür. Bunun doğrusu düzü öyle de. Ben onu oraya geçirmeden önce yönünü Yok bakıyorum. ben videoyu alayım. Evet. Bakalım. Yazı bize bakıyor. Balatı yasla elimiz değmeyecek. Evet. Şu şekilde. Nasıl bir şeymiş ya? Bu bende geldiği zaman bana da geleceksin ha sen. Ömerciğim sen de gece bile gelirim mesela. Adam. Bilmiyorum ustam yapıyor mu gece gerçi çalışıyor mu onu da bilmiyorum da. Gündüz gelin abi. Yani Gece yaparız bana ama. ne ben gelirim her saat seninle. Ayıp ediyorsun Ömer. Ama buraya geldiğimizde değdi yani senin de gördüğün Tabii, kadarıyla değil mi? tabii. İlk geldiğinde bana dedi ki bizim ne işimiz var burada dedi biliyor musun? Aynen. Sen daha yoktun buralarda. Milleti rahatsız etmeyelim boş. Şu an mümkün olduğu kadar büyük para sürmemek lazım. Buradaki mattı Bu iyi bir şey o zaman. tabii Kalsın. Zımpara yaparsan parlayacak, bu sefer daha büyük sıkıntı çıkaracak. Tamam ustam. Usta sensin. Gevraj balatan çok kaliteli. Tası hiç çizmemiş. Gayet güzel yani. Müthiş. Büyük ve ağır değil mi? Tas da Yani çok sağlam. Sağlam. Sağlam, gayet güzel. Parçalarını sevdik. Zaten o gücü de yolda veriyor ustam. Sonları falan da güzel. Neredeyse işimiz bitmek üzere. Bakalım ustam bizimkinin işini Ne kadar sürdü? 1 saat mi sürdü? Aşağı yukarı. Bizim burada toplam bakalım aynı sonları herhalde. Ömer burasını onlar Aynı. toplamıyorlar burada abi. Senin burada en fazla direksiyonu düzeltiyor adam. Yok Senin abi. hayır be Ömer. Bunlar kutulu geliyor. Yani o kadar da değil yani. Direksiyonu nasıl yansıtmışlar ya? Ya montaj yapan adam. Ömerciğim son montajın için direksiyon böyle çıkık geliyordur ya da ne bileyim yan Direksiyon geliyordur sökük. düzeltmek için şey yapmıştır bilemez. Direksiyon sökük geliyor kolye. Sökük geliyordur ya. Direksiyon, ön cam falan sökük Ustam bir de bu şase dediğin şeyi takmadın mı motor çalışmıyor biliyor musun? Aynen. Ona Niye da öyle? unutmamak lazım. Ya adam böyle yapmış biliyor musun ki? Yani Ben bir ara açtığımda onu takmamışım Ömer. Vallahi dedim hani böyle seyredeyim dedim kayışın çalışma şeklini. Ulan çalışmıyor motor. Hararet şöyle söktü. Oradaki şeyi acaba ben buraya kadar açtım ki. marş motorun şasisi mi? Muhtemelen. Marş motorun basmıyor çünkü. Tamam. Marş motorun şasisi. Adam işte ne yapmış biliyor musun? Kapağı söktüğün zaman çalışmasın diye öyle bir... Bir de şuralarda şunlar Evet. ustam. Emniyet yapmış öyle. Nerede bu karşılığı? Burada. Düştü mü? Ha buradaymış şuymuş. O dışarıda kalıyor zaten Marş ustam. motoru- Ben onu tutayım mı? Marş motorunun şeyi herhalde. Ben tutayım. Aynen. Sen çek sen tutayım. Yok tuttum ben Ömer. Bunu şimdi oturtmak biraz böyle karşılığı şeyleri Yok, girmesi yok. lazım. Geçti şu an. Bakayım şurası geçmedi. Şeye oturuyor ya orası debriyajın vurulmana. Evet. Burası biraz sıkıntı. Biraz. Tam düz şey yaptım. Alttan ben girdiğini görüyor musun ama şuradan nerede? Bak şuradan girdi. Oradan geliyor. Nereden Bana girmiyor? geçiyor. Aynen girdi. Aa, Laf Şimdi- değil. Bilezik gibi geçirdik abi. Şaseyi takalım. Şasenin zımbırtısı şu civata. Geçti aynı boyunca. ustam bir ortadakiler onun büyük diye biliyorum. He? Bir ortadakiler büyük diye biliyorum uzun. Evet. Diğerleri Bu standart yani ortada. bir bak istersen. Bravo. Hepsi bunlar kısalar. Şaseyi takalım abi, motor çalışsın. Şöyle. Şaseyi taktık. Daha sonra şunu takalım. Ustam ya o filtresi de şey midir ya onu da bir Hafif temizleyebilir Ha, miyiz şununkini? Bunu mu? Tabii. Şunu böyle sökülüyor Bir mu? hava O da tutalım. bayağı ya da hava Harika tutalım bir nasılsa. Tamam. Aynen öyle.
Kelepçeyi biraz ters takmışlar da şimdi bunu ben Düz takalım. düz takalım. Bu şekilde. Az evvel dediğin gibi tersten de onun Vidayı açılışı. sökmek için bunu yerine oynatmak Evet gerekiyor. evet. Sen bunu nasıl söktün ha? Ben bunu hiç sökmedim Ömer. İlk defa şey yapıyorum. Ben sadece kenarı çekiyordum onu. Şu kapağı açmıştım hani. Dedim bir bakayım varyatör sistemi nasıldır, nedir, ne değildir. Göz atayım diye. Merak etme ben. Hasta atacak üşüsün diye burada. Yok Ömer yarım saatlik iş veya öyle şey değil. Vidaları sökülmüş bitiyor Yani zaten. uzun aletler de var. Şey. Ben bir tane öyle bir lokma seti gibi şeyler almıştım. Var evde yani. Bana da şey lazım zaten. Bu motorlar en azından ufak tefek şeyler yapma. Diğer motorları hep koyuyorlar. Bunu da koymamışlar. Bak, o eksik. Ne Ömer? Hem ben mesela aldığım diğer içmesi olsun, şeyde olsun, süzgün dörtmende olsun. Ne? Bir şey vardı mesela anahtar ufak mesela belli başları sökmek için. Tam bunda da var. Nerede ben görmedim. Tornavida da var içinde, anahtar da var. Havadanlık diye bir şey var. Sende yok mu? Ben görmedim. Nerede var? Var içinde. Serinin içinde göstereyim. Şimdi orijinalinde öyle geldi o. Ben görmedim öyle bir şey. İçinde tornavida da var. Çift taraflı yani böyle. Bir de bir tane mi iki tane mi anahtar var. Bir tanesi bujiyi sökmek için hatta şeyi var. Uzun anahtarı var. Bujiyi sökmek için. Yani açtığı zaman seneye direkt gözüküyor mu? Yoksa gizli Yok. bir yerde mi? Hayır. Anahtarlık yani var ya böyle hani siyah bir çantada, ufak çanta. Sen onu diyorsun değil mi? Evet, havadanlık deniyor işte onu. Ben hiç görmedim öyle bir şey. İşte seninkinde ya yürüttüler Ömer'cim. Yuh. Ustam bunun şeyi mi düşmüş? Bir Ne? saniye bakabilir miyim? Şurada bir yerde. Ha bak şu içliği olacak. Tamam. Onun da. Aynen. Maşallah gözünde var ya. Ya ustam daha önce söktüğüm için ben Başına geleni biliyorsun. tabii ki benim yiyen bir de onu biraz pırkalarken Bir şey oldu mu? Ufak soruyoruz. Herhangi bir şey oldu mu? Yarım motorcu bu. Tabii biz yanlış yaptık. ilk önce bunları tabii Aynen, takacağız. aynen öyle. Daha bunlar. Bunu yana çekelim oluyor ustam. Bunu çıkarmana gerek yok şu anda senin. Belki. Bir yukarı bir aşağı Aynen, tutarsak evet. şeye vurur. Bu şu anda sıktın mı bunu? Onu sıktık. Ha. Tamam. Uzunlar oraya zaten en uzunlar. Yani hiçbir montaj yok arkadaşlar, görüyorsunuz. Yaptığımız hataları da gösteriyoruz. Diğeri bu galiba ustam. Şu Heh. uzun olan. İlk defa baktım motor. Normal Evet. bir sonra. Her motor farklı. Servis. Yani kendi bu servisi hata yapıyor yani. Ustamın dediği gibi en iyi usta motoruna kendi bakandır. Kendi bakanları, motor Aynen sahibidir. öyle. Tabii bakıyorsa ama bakmıyorsa o başka. Herkes kendi motorunu tanıyacak. Ne ihtiyaçları var, ne zaman ne istiyor bilmesi lazım. Ben zaten şanzıman yağını da 6000'de falan değiştirdim ustam. Niye değiştirdin? Şanzıman yağı. Ömer ve senin şanzıman yağı değiştirse ya şimdi hemen. Var ustam da hemen seninkini halletsin. Tamam. Ustam onu hiç değiştirmedik. 2300 oldu bile yani kitapçığında 500'de değiştirin diyor. Değişti değil mi? Benimki ben değiştirdim. Tamam, değişti. Hemen en azından onu değiştirsin Ömer. Bari şanzıman şey yapsın abi. Önce şuradaki şaseyi takıyoruz. Büyük ihtimal marş motorumuz. Evet. Göremiyoruz nereye gittiğini de marş motoru şasisi olabilir belki. Ya da başka bir sistem var bilmiyoruz. Şurada bir tane eksik. Ben buradan eksik. Bir tane bir de ama. Yere düşmüş olmasın ustam. Burada. Bunları tatlı sert bırakıyoruz herhalde. Aynen. 40 beklemeyi bırakacağız. Zaten oturuyor.
Böyle yerleştirdik. Tamam. Şeyi taktın mı sen bunu? Sadece bunu buraya geçireceğiz usta. Tamam bak takmışsın. İçindeki parça düşüyor mu? Ha, ilk parçayı taktım. Neyse takarız. Sen onu tak istersen, bunu ayırayım. Daha kolay olur. Dur. Ortadan. Bunları da yapıştırmak lazım aslında değil mi? Düşmesin diye. Evet. Ya bugün düşmez yarın düşer. Değil mi? Bulamaz. Olsun, tamirci abi yaptıracağız biz de. Onlar. Bunlar çok önemli şeyler. Ufacık bir de adamın canını sıkar. Sıkar. O zaten birkaç defa da düşüyor, canımızı sıktı zaten. Bu arkaya çek. Bu en üstte çek. Tamam. En altta şunları şu. Ayrılsın. Bu kadar gidiyor. Heh, şimdi oldu. Neyse ustam, sen de mazeretle motoru tanımış oldun bunu da. Aynen. Soğana geldiğimizde Aynen. Daha rahat. daha rahat. Zaten bak yapacağız şey yaptığı zaman tık diye bunu taktı. Evet. Ya, yabancı oldukça motor. Tamam abi, hepsinin yani şeyleri farklı. Bir değil Motoru yani. ilk defa söküyorum. Tüm motorlara bakıyor musunuz sen? Scooter. Scooter değil mi? Sadece scooter bakıyorum. Viteslere hiç şey girmiyorsun. Yok. Onlara da yakında onlara da bakacağız da. Şimdi scooter'la devam ediyoruz. Emin adımlarla ilerliyoruz. Baktık scooter sayısı yetersiz geliyor. Artık vitese geçeceğiz. Şu an Aynen. scooter sayısına yetişemiyorum. Değil mi? Genelde kuryeler mi ustam? Buraya evet. Değil mi? Onlar yoğun çalıştığı için daha da fazla bakımları daha. Aynen. Bu en üstte ustam. Bunun vidası değişmişti ya. Şuraya. Öyle mi? Evet. Cıvata özelliği var değil mi? Var. Yani yok. Bu galiba bir altına uzun olması lazım diğerlerinden. Diğerleri bak hep kısa. Sen kendi altın sonraması güzel. Ya tabii. Dur şurayı bir tutturalım. Ne oldu söküyor? Yok, ben hiçbir şey yapmamışım. Tamam takılmışsın. Bir de bir ikisi. O artık kavuşuyor. Bozdun açısını demin tam oraya da ayarladım. Nasıl şey yapmışlar bunu böyle bu kadar ikide bir değil de. Kesreme payından dolayı mı? Aa çekiyorsun sen. Ben çekiyorum şu an. Değil mi? Çok iyi.
Son şeyleri işte tuşları artık. Aynen. Ha, aynısı yok muydu o şeyde? Tamam. Yok dedi, bunu bulamazsın dedi. Değil mi? Onun dedi vidaları farklı dedi. Şeyde Birebir vardı mı? aynısını. Yok, bir internette de baktım bulamadım. 6x30 metrik mi ne geçiyormuş, araştırdım yok. Dergiste vardır belki. Bulduğum şey yaptım zaten. Artık kesin tutacağız. Yok ama gerek yok ustam, yeni temizledim. Öyle mi? Hava filtresinde hiçbir şey yok. Arkadaşım Yağında yapacağız. su. Tabii Ha, onun benim de. sadece şey yapacağız. Hiç tutma gerek yok. Evet ustam, söyleyeceğin bir şeyler var mı motorla ilgili? Şöyle bir bakalım abi. Motorda söyleyecek bir şeyler arayalım. Hı. Bu motorun arkadaşın dediğine göre ayak uçuru iptal edilebiliyor yani. Evet, Uçları- şurada. Nerede? Ustam, şurada. Bak şurada iki Şunlar. tane kuş var ustam içinde. Evet. Bir En üstteki kırmızı akü, olan, kırmızı akü. Aküyü kapatıyor. Evet. sarı olan da Ayak marşını marşını kapatıyor. iptal. Ayrıca burada çapmaklık ve USB var içinde. Evet. Bir de burada USB var. Evet. USB Type. Buradan Vay, içeride de çakmaklık var. Çakmak Çok girişi iyi. var. Hem çakmak hem girişi USB iyi. var. Çok İçeride iyi. 2 tane USB. Çok iyi. Ön arka ABS. Evet. Diskler de bayağı kaliteli. Aşınma olmamış hiç. Güzel. 9000'de değil mi Ufuk bu? 9. 9000'de hiç aşınma olmamış. 110-80-14 PGX'ten tekerlek çapı çok az bir şey, küçük. Bunları değiştireceğiz ama biz ya. Müşteri alacağız herhalde ustam. Yani ben çok bir şey görmedim lastiklerde ama. Geniş. 130 arka Artı lastik. olmuş ustam. 14 olmuş. Şöyle bir sistem onda yapmıyor ya. Hayret ediyorum ya. Şurası güzel radyatör. Yandan soğutma. Buralara şey koymuşlar. Şöyle yapalım. Tamam. Fosfor Gazlı amortisör değil mi bunlar? Şunlar. Gazlı amortisör aynen. Tabii Aynen. ayarlanabilir aynı zamanda. Ayarlanabilir. Gazlı amortisör takmışlar. Tayland, Endonezya'da bunlar olmazsa olmaz orada. Değil mi? Evet. Ne olmazsa olmaz orada. Motor gayet güzel ya. Bir indirelim bakın çalıştıralım. Bu karavuş Kavuş. O yapıştırma çalıştırma var değil mi motorda? Anahtarsız olsun mu? Anahtarsız çalıştırma sanıyorsun yani. Dokunduğunda. PCX'lerin de öyle zaten. Şimdi bakalım. Çalıştıracağız. Anahtarı ver istersen usta ama. Yok, anahtara gerek yok, yanındayım. Baştan basıyorsun ustam da. 2 defa çevirdiğin zaman ne oluyor? Yok. O zaman benzine geçiyor, benzin Benzine kapan. geçiyor. Bunu sadece seni tanıması için bir kere ortaya dokunup yandığında buradan işlemleri yapabiliyorsun. Ha. Direkt çevrilmiyor yani. Şimdi bas mesela. Ekran çok güzel. Saat gibi. Benzin alman lazım. Evet evet. Ekranı güzelmiş. Basit yapmışlar hani şeyde Araro'kinde herhalde telefonda falan da bağlanıyor değil mi? Bak. Bak sesimiz değişti. Sesimiz değişti, görüyor musun?